Feytin Sensei'yi çok şurada bir senedir abone olduğu için canımsın. En iyi öğrenci foto çözler için çok teşekkürler bu arada. Fotosentetik baba 3 yıl. Çok teşekkürler abone olduğu için. Hemen. Ben ofensif buldum bu yazıyı. Ne alaka, ben niye alayım yani? Bunu bul abi. Buldum abi. Hı hı. Go. Ne haber Jeff? Doritos King. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, Yerin ekran olması çok ilginç geliyor bana. Çok güzel bir şey bence. Her işe çok 17. ay için canımsın. En iyi öğrenci Seyir Grakçı 19. ay. And yes, have a few surprises along the way too. Sürpriz Now, diyor. what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Bu adam çok heyecanlı. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Peki bir şey soracağım. This legendary Japanese fighting game Ben nedense küçükken hani Ryu ve Ken hepsi Fight'ın en öndeki karakterleridir ya. Ben Ken'in olduğunu düşünürdüm. Hani Ryu ve Ken arasında kalsalar her zaman Ken'in olacağını düşünüyordum. Ne oldu da Ryu oldu bir anda? İşte ne bileyim öyle düşünüyordum hep. Sonra Ryu oldu o. Ben daha çok Ryu gibi hissediyordum her zaman. Yo ben de Ryu'yu daha çok seviyordum. Ama Ken'i seçerlermiş gibi düşünüyordum. Gayla bak. Hep Ryu'yu görüyorum ben. Tabii canım Ryu zaten asıl karakter. Artık ya ben öyle büyüyünce fark ettim. Bu abiyi çok severdim. Zaten Top Gun da geldi. Ryu'ya bak Ryu'ya ustam. Oy ustam. Ryu var ya proteini sürmüş sağa sola. Adamın kendisi protein artık. Besin diyorsun. Aynen Aman. Üf. Yok oldu bu arada sikildi Ryu. Oy. Sikte. Koydu. Ben hala logonun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ben F nerede onu anlamaya çalışıyorum. Hadi S sağdaki desen. Çok kötü logo. Hani logo yani çok kötü. Lan o logoyu yapan ne para almıştır biz. Aa yeni oyun. World Premiere. Gerilla mıydı bu? Bu ses kimdi? Focus Entertainment'mış. Vay, hiç sesleri ezberlemiyorum, inanır mısın? Ben ezberliyorum musun? Niye ezberlemiyorsun? Helal olsun abi, senin olduğu şey endüstri zaten. Ezber. Of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base. Locate the comm center. Kalista değil, Kalista fokus çıkarmıyor. We found the relay. But there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Adamın lootunu alıyor EFT tarzı kes. Alien olabilir evet. Evet Alien. Co-op Alien oyunu. Last şey gibi. Left 4 Dead Alien'ın. Tarar. What we found was Sardı. a new kind of evil. And it found us first. Var zaten ha, yeni bir tane daha yapıyorlar işte. Bu ne? Tövbe bismillah.
this. Ustam bu alien değil. Alien değil bu, ayaklanmış bu. Alien de var. Alien. Oh no. Kaç gelin. Ben korkarım. Alvarez, through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... Direkt kaçtı lan. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, Oh I no. still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens bu sefer. Dark Descent. Hiç beklemiyordum böyle bir Bir açı. anda çok değişti yani. Şey ya bu neydi? Ahmet çok oynuyordu o oyunu. Ona çok benziyor. XCOM. Hayır. That was Ne Aliens alaka oğlum Dark XCOM? Descent, and it's coming in 2023 Hayır, to hayır, console hayır, and hayır. PC. Next, Aa, 2 Alien years ago Swarms. at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Yok, the National creative Selection, National forces Selection. behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Ne bu? Ne dedi? Denemedim. Bir şeyler dedi, gameplay'ini göstereceğim. Ha, Callisto'nu gösterecek. 199 TL. Let's go. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Oğlum adamlar harbiden Dead Space'i tekrar yaptılar resmen ya. That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance. İlk çıktığı gün 92 TL'ydi arkadaşlar. Kaçırdınız. Bir gün boyunca 92 TL kaldı. Ben Twitter'dan duyurdum. Baksaydınız. Şu an 500. Alırsınız artık bunu. Çok güzel gözüküyor var ya. Ben Korkarsın. korkarım. Anladım o yüzden. Çok iyi yatırım. I just love that last Teşekkür. part. Gives me chills every time. Ya bu silahları falan çok tatmin edici. Ama harbiden Dead Space yapmışlar birebir. Çok iyi ya. Yok, PUBG evreninde geçmeyecek. Dem. Afiyet olsun. Afiyet. Welcome to your new home. Evet, Dead Space remake resmen oyun. O yüzden çok güzel. Ben Dead Space çok iyi seviyorum. Çok severim zaten. O yüzden inanılmaz iyi yani. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. Disney Düş Şafak Operasyonu 50'den fazla korsan size trip attı. Atar. Disney. Ama bir hafta önce size atamaz, yiyemez diyordunuz. O da enteresan bir olaydı. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. Hazır atmışken and, çıkarsalar bari give me a Plus'ta. second. Yeah, you know, I İşte want to thank onu you hazırlıyorlar. for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and
You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. çok güzel Tell us gözüküyor. a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some... Harbiden PUBG bir boka just about yaradı ya. everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like a gravity gun, but it picks up the PUBG'nin enemies, yapımcısı and it zaten shoves them Krafton. into giant Krafton fans. It bu rips them heriflere apart. yatırım yaptı. PUBG evreni genişletmeye And then check out çalışıyorlardı. the nice Evren ending yaratmaya we have, çalışıyorlardı. where Ondan we, sonra bir noktada şey usually will dediler. kill our main character, Jacob, and Baktılar ya and PUBG'yi play. çok da karıştırmayalım And, artık, siktir et deyip iptal just for a ettiler second, onu. I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for Evet. itself. Ölmeyi Let's go bırakın field, birbirinize. striking distance. Bu arada Here it harbiden is, the yani first yatırımın gameplay hepsini from çıkaracaklar. Protocol. Ya yatırımını çıkaracaklar o zaman herifler. Seaus'tan. Alo. Burada örümcek çıkabilir Frost'ta, haberin olsun. Sikiyim. Hiç 4 mü? Nasıl vuruyor be? Ustam sinirlenmiş bir şey galiba. Biraz. Bu arada ben şeyi beğendim. Cam barını. Bu adamlar Oyundaki cam barı mı? cam barı, evet. Şeyde de Ay ay. Dead Space'te de armoruydu ya. Armor'da şeydi. Omriliğiydi cam barı. Bu oyunda en güzel abi ustam Abi kol atlaması geç. şeyi Ya, göstermeye Close Combat'tan çalışıyorlar. çok hızlı mı geçiyor ya? Ha? Close Combat'tan böyle sonra silah geçerken bir sekiyor. Evet gibi. evet, yok çok hızlı şey yapıyor. Geçiş çok hızlı. Örümcekli miymiş şimdi bu? Ya örümcek değil de örümcek gibi canavarlar Olabilir. çıkabilir yani. Belli olmuyor bu oyunda, o yüzden dedim. Dikkat et diye. Umarım vardır da. Şey yani iyi ki almam şimdi. Onun çene çok bu arada 17. yaş canımsın. En iyi haberem sana şu kadar. Ona lan adam tükürdü. Silah filan da aynı ya. Çok iyi, herifler aynı oyunu yapmış. Oy kıyma. Ya FPS olayına bakmayın, onlar düzelir. Lan biz kıyma olduk. Oh no. Oh no. Ustam şifa yapıyor. Şifa olduk az önce. Oh my God. That just happened. All right, O moving neydi on. bu? This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay Aha, with a gameplay. level playthrough. To tell us more, let's head to the Game port of Awards Long Beach to ezme check kadar in with izlenmiyor. Johanna Ferris, the head of Call of Duty. İzleniyordur ya. Bu YouTube'da çok fazla izleniyor genelde. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price,
Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Eyes in the red. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board. Clear. Nostaljisi gelim geldi. Yok arkadaşlar, nostaljisi değil. Modern Warfare'i remake atıyorlar. Birinci oyunu yaptılar yani. Şimdi ikinci oyunu yapıyorlar. Reboot atıyorlar hatta. Remake de değil. Ki evet, adamlar reboot'u da iyi atıyor bu arada, Allah için yani. İki aynı mı? Değişik ama aynı. Bu arada güzel gözüküyor. Bu yeni motor bu arada. Önümüzdeki 3 senenin oyunu aynı motoru kullanacakmış. Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers right side. Lan masum işçiler. Öldü artık, masum değil yeterince. Masum olsaydı ölmezdi. Sesler çok iyi değil mi? Evet, tam da onu diyecektim. Yukarıdan düşen İnanılmaz herifin iyi. yere vurma sesi çok ekstrem bir şey bu arada. Ve o odanın içindeki silah sesleri falan da çok iyiydi az önce. Oğlum Call of Duty zaten We're moving to the main. yani her zaman iyi çıkıyor. Vanguard'ı dışarıda tutuyorum. Ya Infinity War yaparsa güzel yapıyor. Flashsız girilmez ustam oraya ya. Attı, flash attı Öldü. zaten. Ya ondan önce bir adam öldü. Yani Ha, evet, olmaz. Stat komandosu olsalar olmazdı bu. Kısa değildir. 4 saat. 4 saatten daha fazla olmaz. Her Call of Duty 4 saat arkadaşlar. Call of Duty'nin olayı multiplayer. Bu remake'ler ondan geliyor mu yoksa sadece... Geliyor. Geliyor da kimse siklemiyor. Warzone olduğu için. Doğru. Asıl olay Warzone zaten. Online'ı daha çok seviyorum ya. Biz zaten. Keşke daha şey olsa. Ya EFT gibi modu gelirse işte o zaman Onu gösteremiyordum. yok, daha göstermezler. Onu daha duyurmadı bile. Belki de gelmez yani. Evet, şu anda Warzone en büyük problemi hileci. Bu arada partikül efektleri inanılmaz iyi gözüküyor. Arkadaşlar direksiyon oynamıyor, controller'la oynuyor. Kaç kişi koruyor burayı ya? Ama keşke şeyden vazgeçse ya, bak cesedin üstünden yürürken loot yaptı ya, animasyonsuz. Çok artık tatsız. Abi yani. yok, bence değil. Animasyonlu loot ilk oyunun bir saati güzel olsa da ikinci saatinde Allah belasını versin bu animasyon seviyesine getiriyor. Olsun. Gerçekçilik Gerçekçi bazen değil. güzel bir şey değil abi.
ben mutlu olmuyorum. Mesela kapı açma animasyonu ihtiyacım yok. Sikimde değil, olmasın daha iyi. Hızlı aksiyon Bayağı olsun topluyor abi. işte. Hızlı olsun Bayağı abi. topluyor. Tak takır takır çalışsın yani. Go, let's go, let's move out. Go, this is Zero One back in the water, inbound to your position. Seçebilmeliyiz yine de. İşte seçiyorsun. Oyuna göre seçiyorsun. Gerçekçi oyun alırsan var. Gerçekçi olmayan Call of Duty alırsan yok. Secure those controls. Stop this missile, yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. Bu hangi konsolda bilmiyoruz ama next gen bir konsoldan çekmişler bu görüntüyü. Let's have ourselves a gunfight. PlayStation 5 veya Xbox yazmıyorlardı. Ya evet %99 PlayStation 5'tir ama başta yani. Çünkü zaten reklam hakları PlayStation'da, Sony'de. Bu ne, Batman mi? Abi daha iyi oynayan birisini bulamadılar mı ya? Ya average konsol oyuncusu gameplay oğlum bu işte. Abi aim assist de mi yok? İşte aim assist. Oğlum aim assist bu düzeyde var zaten işte. Aim Ayak assist. tırnağına mı alıyor abi aim assist? Evet evet, gövdeye alır aim assist. Hiçbir zaman şeye kafaya almaz. Average değil bu arada bu. Average arkadaşlar. Average dediğiniz arkadaşlar herif Amerika'da işinden geldikten sonra konsol başına oturup arkadaşlarıyla beraber 5 saat boyunca bir tane win alamayıp çıkan herifler zaten. İş ne abi? Ben bilmiyorum. Öyle de tırcılık. Nasıl para mı oluyorlar? Ay şey olarak diyorum ya. Gerçekten çalışkan adam yani diyorum. Şey değil yani. Average Amerikalı. İster yok ya ondan. Ah be abi. Check it. Controls are internal. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. Bu arada güzel gözüküyor. Single'ı çok güzel olacak. Single'ı baya güzel olacak. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. Tekte And also bitiririz ya. Jeff Geçen from, sefer de tekte Videoyun. bitirmiştik. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. It looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, Tamam arkadaş, çöp. Siz oynamayın. what we just saw today, Okay. but they're returning members from 141, and then the other two characters. Hayır that evet were şeyi kabul etmeyip abi 700 TL çok pahalı keşke oynayabilseydim demek yerine çöp demek muazzam bir detay. And of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the levels concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animation
animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different Bir dakika, directions. chatte It's creating a 3000 kişi physically arasında dynamic 800 kişi environment, takip etmiyor allowing for the muymuş? cover you were seeing Mesela in bak bu certain cases gerçek bir to be data şu anda. behind cover, and then Evet, suddenly hemen that cover takip will et. shift and leave Bu you 8 kişi. exposed, but it also leaves Aç the lan. enemy exposed, Aç, creating kapıyı some aç. urgent gameplay. Aç, kapıyı aç. So again, I'm very Takip excited. et. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off. Kapıyı today. aç. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us Yakaladım. about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Obviously, you know, we're so excited. Remake to be back remasterlanan this year. reboot We've ne? got lots going on across Call of Duty. What can we Reboot expect? aynı oyunu First of all, tekrar thanks for yapmak having gibi us here. düşün. We're just so excited for October 28th. Bu Remastered. Such a big moment Hayır. not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff Yani has been remastered continuing to grafikleri build, geliştirmek. but really Remake marks the step change aynı oyunu that we're calling güncel transformational oyun mekaniklerine moment göre in the yapmak. franchise. You're Reboot gonna see aynı oyunu incredible rendering, incredible tekrar graphics, all the things yeniden in the game düşünüp itself, yapmak. built all on one Evet. shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest Hepsi aynı geliyor. the new Warzone Kıvamı. experience. We're affectionately Değil. calling it Ama Warzone güzel. 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on En the kapsamlısı 28th, reboot, evet. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, Daredevil ask a çok little bit olunca about canımsın. Warzone. En iyi I know abonem, we're hoş geldin. showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us. Bu arada Warzone'un dünkü yayınlanan trailer'da Warzone'dan da minimap görüntüsü varmış. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty Eren Modern çok çok Warfare 2. düşünceli canımsın. En iyi abonem, sana hoş All geldin. right, well, we've got lots more FF summer game moduna fest still ben to go, hype'lıyım. and now it's time to announce Evet, the bakalım. classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up. 30 so I'm senedir honored to çıkmayan share bir oyun. this very first look. Yeni oyunu geliyormuş. 30 sene önce oyun mu çıkıyor? Tabii. Prince of Persia. Ha siktir. Yok. 30 sene olmadı o. Başka ne var? Pac-Man. Ha. Arkaya göster pikselli şey görmüşüm daha önce bir yerde sanki de adını hatırlamıyorum. Vektör Ayın tarlası. 30 sene önce ne oyun vardı ki abi? Sen bilirsin. Tabii. Biliyorum. Aynen. Oynamıyordum o aralar. Bilmiyorum ki bu oyun ne bilmiyorum. Flashback. İlk defa duydum. Arkadaki küp Xbox mı? Tabii. Evet. Aynen. Xbox Series yarım. O. Neymiş Tamam. merak ettim All right, let's turn flashback. back Adam ona yeter. Back in İşlemci var sadece. 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the astronauts in O kadar Poland hype'lamadı has put ki. together an in-depth Yo look at the zaten gameplay yani- of this dark yani- fantasy yani- first-person shooter Platform that oyunu will la. enter early Hani tam access. I yani. am so excited to play 30 this. senelik I bet franchise you will geri be too getiriyoruz dediğinde after you see beklenti this. arşa çıkar. Ben hayatta bu kadar kötü bir hype yaratmadım hiç ya. Ben hiçbir şey beklemiyordum. 30 senedir çıkmadıysa bir nedeni vardır. Bence Prince of Persia gelseydi çok hype olurduk da. O gelmeyecek. O asla gelmeyecek. Onu Hayır unut. gelecek la 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 la. Çek kopyumu çek. Hackerlardı ona. La Evet, la 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 o la. bir daha ertelendi. Tamam, bir bok gibiydi en son. Bu Van Helsing mi? Benziyor. Van Helsing'in bir tane oyunu vardı. O çıkacaktı. O galiba. Ne güzel taradı. Brrrr diye. Witchfire. Güzele benziyor bu arada. Bu yeni jenerasyona partikül efektine çok para harcıyor herkes. Çok güzel gözüküyor oyunlar o yüzden.
Medieval Doom cidden. Vallahi yeni jenerasyon almak farz oldu ya. Senin PC'de 1200 watt var, alma. Parayı. Ona biz ekran kartı yükleyelim. Öldü. Witchfire. Early access soon wishes now. Olur, wishless'iyim. Not edildi. Aman. Sadece Epic diyor. Astronot ekibi yapıyormuş. Tamam, Okay, next Epic up comes açalım. an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world Avrupa'dan premiere new game announcement. yeni bir stüdyodan gelen bir oyunmuş. Witcher 4. Yeni bir stüdyo diyor. Officer Taylor, Medlog Yeni. 29. Olsun. Today, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Dead Space. Çok Martian'ı hatırlattı bana, değil mi? Death Stranding 2. Dead Space ya. Ama onlar da yeni değil. Öldü. Dead. Among Us diyenler var. Yine şey dönemine girmişik ya. Uzayda korku oyunu. Evet. Sil baştan. Terra sol üstte yazıyor. And I need to find out what it is. Fort Solus. Şey ya, endüstrisi. Dame Ulan Troy. dedim bir ara Battle State mi çıkardı? Ekip Roger Clark, Julia Brand, Troy Baker. Zaten şey direkt That's şey something brand toplamışlar. new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. Ne güzel dedin lan dedi. Right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. Chat bu Arthur galiba. How did you guys get attached Siz to this? anladınız Tell us hemen. the background. I will say that 2020 Chat to me var, was the o okuyor most ha bunu. impactful year for games. It was the first. Bilmiyorum, obviously we had this olmayabilir, ben emin unprecedented olamadım event with the hala. pandemic and that Galiba. forced the way that we look Ya, at soru everything in işaretleri var. society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were Altan being made Arçuk available that 19. were yaşı leveling the canımsın. playing En iyi field abonem, for sana hoş the geldin. AAA İlk studios bu and the 18. ay. the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, "We'd like for you to consider being a part of this game." And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a Bir tight thriller. karakteri We want it to seslendirmek feel istesen like hangi Dead karakter Space olurdu Veneda? meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that. Absolutely. Klasiktir, zor soru. Capture and everything. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, Bilmiyorum, get to work with one of the bilemedim. best in the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy. Kratos zor ya. Herkes alana küfreder yalnız. Ya ben Ne çok yapacaksın böyle? Senin de yapabileceğini düşündüğün bir karakter ama Kratos'un Oyun altına karakteri mi kalmıyorsun. olması lazım? We can't wait to show Yok you. anime de olur senin için. Yok, Chewbacca I've seen diyecektim some ya. behind the scenes and Ne? the performance capture, Chewbacca. Unreal Engine 5. Star I mean, this is- Wars'taki. it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about Öyle the mi okunuyor gameplay? lan? Like, Yap. what are we going to Bize- be yok öyle Yeah, okumuyor. the verbs Sadece are always yaparım important. benim. So we're gonna let the game speak for Burada hepsini itself. demedim. We'll be Tabii showing ismini you more söylemiyor later on, zaten, iyi but, dedi. This is a game where you as the player that you're going to be
exploring, you're going to be discovering. Chewbacca Like we said, ya, it's a ben very Türkçü sandım. tight thriller. Harbiden So you're moving very Chewbacca. fast paced through this world. There'll be multiple Öyle locations, okumam abi. multiple ways for you to. Sen öyle traverse, okuyabilirsin. which we're İstes fark excited to etmez show you. abi. Sen de sokmak istiyorsan öyle then okunsun. the narrative is Hayatım too kadar delicious. abi. izlemedim. They didn't waste G- G- diye konuştun az önce. resources on the Gate'de. performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. Değil mi? Han Solo şeyde Chewbacca gel There evladım. was a lot of action in this game, and that was at the Rizeli ama. Chewbacca. Performance tester aspect, we brought in an incredible. I got to give a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. He says, "I want to know the story of this fight." And so Roger and I sat down. We said, "These are who our characters are," and he goes, "Give me 1 hour, and I will come back to you with the story of this fight." And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps, and he walked us through this incredible fight. And about halfway out, Troy abim halfway boş through, I yapıyor. started tuning him out, and I was like, Diyor "Hey, ki, guys, you know, I've got no ego about this, but I çok can güzel do a lot of stunt things. koordinatörümüz vardı. I Adama can't do gittik this." And he savaş grabbed my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." savaş And we did. yapacağımız savaşı anlattık. Ondan sonra gitti stunt koordinatör savaş hakkında bir saat sonra geldi. Dövüşü bize anlattı. Troy Baker demiş ki ben dövüşemem sana demişler. Hayır yapacaksın çok güzel olacak falan demiş. Ondan sonra Türkiye'ye gelmişler. Kebap yemişler. Ülke ne kadar ucuzmuş demişler. $3 harcamışlar toplamda. Oha çok harcamışlar. Evet. Balık mı yediler boğazda acaba? Yo bayağı bildiğin kebap full. Biraz sıkmışlar. Bu neydi? Bunu biliyoruz. Bunu gördük. Outlast. Bu kamerayı görünce Outlast diyorum ben. Bunu gördük bu arada. Bu arada niye bu kadar fazla uzay oyunu var? Abi 20. yüzyıl uzaya çıkıyoruz tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun. Atomic Heart aynen. Hepsinde de bir gerilim twist'i var. Yanıp sönen ışıklar. Ben başvurdum astronotluğa. Ceset. Hayırlı uğurlu olsun. Az önce evcil balık mı gösterdi? Hı? Evcil balık mı gösterdi az önce? Tabii. Tasması olan. Ben bu oyunu aldım. Ya 700 TL çöp ya. Etiket makinesi değil mi bu? Aynen. Altıma az önce altıma sıçtım. Oyunda olsa bıraktıydım. Bahtında varmış. Değil mi? FNAF 6. Rutin. Bu arada güzele benziyor bu. Game Pass'e geliyormuş. Let's go! Game Pass! PlayStation'a gelmiyor. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see Bedava more. oyun. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Drak geliyor. Foundation. İsabat Power, İsabat Fight. Welcome to Summer Game Fest. How are you? Fortnite'a What's up, everybody? abim niye çıplaksın? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX. Adam yani 2 tane ağırlığı kaldırmış, basmış. From my Iron Paradise, the very hot Ve üstüne su fırlatmış. and smelly Iron Paradise. 39. gün. Powered by, of course, Değil mi? Solar Energy, the number one fastest growing energy. Reklam hashtag ad yaptı bir de. You guys know me. Koskoca rocksın sen ya. The Rock, La Roca in Nasıl basit Spanish. hareketler bunlar? Uncle Handsome, sexiest man alive. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza. Şu an çok kötü oldu. I deliver them often. You guys also Harbiden rocksın ya. Yani, Rocksın abi ya. Yani. evet dünyanın en fazla para kazanan aktörüsün. Hani yetmedi mi? ya onu satma. Belki hayrına yapıyor abi. Değil mi? Kendi hayrına. Dünkü organizasyonda olsaydı keşke ne taşak geçerlerdi. And the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future.
And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference. Ben galiba az önce böcekli çokonat yedim ya. Afiyet olsun. Tadı çok garipti. Black Adam's one of his superpowers is magic. Ulan yemeseydim ya daha açmadım. October 21st, I cannot Adam Ed'den Ed'e geçiyor. Ustam Morbius var. Biz Morbius'u izliyoruz. It's Morbin time. Power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. Adam sadece reklam yani. Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass. Reklamlar reklame geçiyor. See you down the road. This is Black Adam. Göt tekmelemeye devam. Hadi bakalım. Ya bu trailer'ı izlemiştik zaten. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Ha bir de şey yapmışlar. Captain Rogers. Ben gidip boş duvara bakacağım. Bak abi. Yani. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Güzel oyunmuş ha. Tabii. Up to you. Harika şık mı? Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Hayır bu da bu trailer'ı da gördük bu arada. Yeni bir trailer görsek neyse. Ne bu? Ha. Bu oyun bir ara çok iyi gidiyordu, sonra sıçtı. Evet bu oyun güzel. Sonra bir şey sıçtı abi bu oyunda. Toparlamalar bayağı sürdü. Bu ISO çok 9. için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Valla yine güzel duruyor da bir hafta oynarsın. Game Pass'te zaten. Ablam tek attı. Oo, ne güzel kesti. Adamlar her şeyi çıkarmış ya. Milli çok şu bu arada abone olduğun için ikinci ay canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Ben orada Stadia'mı gördüm. Evet, Stadia yaşıyor mu? Değil mi? Yapıyorlar bir şeyler ya. Hayal gördüm sandım anlık. Emin oldum. Volcho suya. Efendim. Switch oyunları. Cuphead'in DLC'si gelsin. Geliyor. Göstereceklerdi galiba. Başka yerde mi? Burada mı? Bir yerde göstereceklerdi, unuttum. Cuphead'in DLC çıkıyor. Yeni oyun değil. Aha, Fall Guys. Fall Guys mı? Neden şişman aktör vardı? Ne olmaz? Body positivity. Burada bak. Koşuyoruz.
Abi garip bir trailer olmuş ya, alakasız. Akbank reklamı gibi. Gerçekten gördüğüm gibi. Her an Serenay Sarıkaya çıkabilir. Çok güzel oyun ya. Ne zaman geliyor sezon? 21. Oynayalım. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including beleş Nintendo olmuş Switch, değil mi Xbox, Fortnite? PC, Fortnite demişim, and Fall Guys. PlayStation. Beleş All olacak right, back 21'inde to işte. another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Cross Giant. Bunlar neydi ya? Biliyoruz bunları. Bu ekibi. Parayken hile doluydu. Yo, o bir haftaydı abi. Ya arkadaşım oyuna girmemişsiniz sonra hiçbir şey bilmiyoruz. Niye yorum yapıyorsunuz? Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Irvin'i yapmışlar. Arvin. RTS olmalı yani. RTS, aynen. Bu Frost Giant şey değil miydi ya? Blizzard'dan kaçan herifler. Evet evet oyun. Aynen onlar. Blizzard'dan kaçmayan bir şirket Evet. Hangisinden bahsettiğini çözemedim ha. Blizzard'dan kaçıp RTS oyunu yapıyorlar bunlar. Bu oyun RTS. StarCraft 2.5. Dünyanın her ucuna dağılıp farklı şirket açmış herkes Blizzard'dan kaçıp. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Sesler bozuldu sanki. Evet, yok sesler bozulmadı. Yok yayında. Bende bozuk şu an. Ha. Kulaklarını kırmadım. Dur hemen. Buyurun. Trailer'ın bir yerine kadar bütçeleri varmış. Bir yerden sonra bitmiş bütçe. İva ne ara geldi? O da Blizzard'dan kaçıyormuş. Ha. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Evet bayağı bir de StarCraft yani Protoss, Zerg hepsi var yani. Storm Rage. Ben buna. Oynadık. Register for 2023 beta. Abi tabii ki herifler StarCraft yapacaklar yani. Stormgate. İsmi de o kadar Blizzard ürünü ismi ki yani. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Or XCOM. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your
background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go. Evet, logo falan da çok, yani şu logo da çok Blizzard. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. We're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play Oraya bir NFT falan dendi. Anlamadım. Yok, NFT falan olmayacak. Şu anda pay to win'in yanında da bir de oyun gamerların nefret ettiği NFT var. O yüzden. And as a little surprise, I think we've got some first kind of NFT'den work in nefret mi progress ediyoruz? images from the game. Yok, oyunlara Yeah, eklenmesinden. these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. And 2023 you said for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so Doom thrilled that Comrade there çocuğu is 21 a milyarmış, brand canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Free to play bu arada düzgün. İyi yapmışlar, mantıklı. Çünkü RTS oyunların niş dışında kimse almayacak ama bedava olursa adam girip bakar. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Bir indie game, High Water diye. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Bu güzel bir şeye benziyor. Şimdiden okeyim. Yes. Kırmızıları çok 32 milyarmış, canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. O sağdaki herif ne yapıyor? O don ne? İlk günden Game Pass diyorum. Alpha Will. Raft ama açık dünya. Böyle bir şey. Ya küçük küçük hikayeler falan göreceksin büyük ihtimalle. Tatlıymış ama grafikleri. Evet. Şarkı Lana Del Rey mi? Yok, hiç dinlemiyorum. Çakma sanki. Yani Aynen. indie firmanın alabileceğini düşünüyorum, çakmadır. Çakma Del Rey. Buradan 5 dolara söylettirmişler. Hayvandır. Wishy sınav yapabiliyor muyuz bunu ya? High Water. Aa, nerede bakayım? What a Hay. breathtaking trailer. High Water is an adventure Yapabiliyormuşuz strategy game wishlist. set in a world Yaptım. ravaged by extreme climate change. Aha. Aralıkta çıkacak diyorlar. The conflict in Steam. Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs Ah, from Volchos. Belarus and Ukraine. The team had Ah, hoped to Volchos. reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you. Tamamlayamamışlar. Ukrayna'da oldukları için. Ukrayna Belarus olduğu için tamamlayamamışlar trailer'ı. An official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Güzel bir oyuna benziyor anlattığı şeye göre. Durum eleştirisi oyunu mu? Picture a city where technology and science go hand in hand with fun Bir tane ajanlı bir oyun var. İki kişi oynadım. Ona benziyor biraz. My Grafikleri. grandfather, Elijah Walton, had a dream Neydi acaba? to build the city of tomorrow. That dream is now a reality. And that Operasyon city Tango. is Aynen, ona Arcadia. benziyor. Benzemiyor. Grafikleri. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Şey yapma oyununa benziyor. American Arcadia. Yok şeymiş bu.
control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bir karakter yani şey oluyormuş. Şehirde oylama oluyormuş. Negatif oylamaya düşersen şehirden kovuluyormuşsun. Negatif oylanan bir herifi oynuyoruz. Bunun dizisi vardı. Şey ya senin dediğin dizi. Black Mirror'ın bir bölümü. Olabilir. Don't worry. I'm going to get you out of there. Bu güzel olacak. İlginç bir şey benziyor. Evet hemen Wishes American Arcade. American Arcade. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Ya şey bu. Coffee Stains. Şey mi? Satisfactory 2. Yok God Simulator mı? Acaba? Bunlar başka bir şey yapıyordu bir ara. Yok sequel dedi. God Simulator bence. Dead Island 2 mi? Dead Island 2 de olabilir de onlar yapmıyor ki Dead Island'ı. Coffee Stain mi yapıyor Dead Island'ı? Ghost Simulator abi bence izle. Ghost Simulator 2. Ben de bekliyorum şu an. Ghost Simulator. Baba tahmin etmiş. Kolaydı. Coffee Stain Mort'u görünce... Evet Coffee Stain çünkü. Coffee Stain direkt onlar yani. Ya Gold Simulator ya da şey. Satisfactory. İkisinden biri. Gold Simulator işte. Keçi piki var. Yok ya. Coffee Stain deyince akla gelen olan. Ah be ayakkabı kirlendi. Roket keçi. Bon. 3 müymüş? 3 mü? Atladık galiba. Hadi bakalım. 2 ne ara çıktı? Atladık abi. İşte. Atladık abi. Windows 10. There you have it. That was Goat Simulator 3 coming later this year to the Epic Games Store. Çok. Now last year Marvel Midnight Suns. Marvel's Midnight Suns. Göstersinler şunu ya. Evet buna Spider-Man geliyormuş. The studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover. Bu sonbahardaydı değil mi? Bir leaklenmişti. Evet hala çıkacak diyorlar o tarihte. İnşallah çıkar. Today we've got to look at some new folks set to join the battle. Aynen bak. Spider-Man falan tanıtacaklar şimdi. Tamam oğlum. Aman. Bananlık yine let's go. Venom. Mother won't hurt you. It's Mervyn time. Typical Parker luck. Spider-Man. I'm gonna need some backup. Güzel suit olmuş. Morbius nerede? Venom'a bak.
Tövbe bismillah. Hulk ne oldu sana? Hulk gerçekmiş. Hayır. Ekim 7. Harf vermeye geliyor. DLC ile. Harf alayım. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. See how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th. Bu arada bu ayın sonunda çıkıyormuş lan direkt. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course, the character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are. Ya oynayabiliyorsun ama onlarda da. New territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Supersized bosses, lots of secrets to discover. PlayStation 4 falan, PlayStation 5'te oynayabiliyorsun. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. You don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought Bu kadar kabaydı bitirmemişler. Abi şirketin sahibi bitirmiştir bence. Footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. Oyunu yapan adam ya. Oyunu literally yapan. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Adam da demişti. Çok güzel olmuş ya yine. Yine tam bir kanser olmalık oyun. Hadi bakalım. Kolay duruyor ama. Tam bir kululus bu arada. O sen Cyberpunk'ı ilk bitiren adam değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ta kendisi. Bunu da yapar ya tek. Yapar dedi. Cuphead dizisi kötüydü. İzlemedim onu. Cuphead dizisinde benim psikolojim bozuldu izler. Ha doğru, senin psikoloğun bozulmuş değil mi? Bayağı sen etkilenmiştin. Bir hafta konuşalım. Tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geek Week. Sezon 2'si de varmış Cuphead'in dizisi. It streams at 10 a.m. Pacific. Psikoloğu bozulmuş bakalım onda kim kime fırlatacak. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8bit and Double Fine and Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays Neon White'ı dün görmemiş miydik? miydik? To ascend to heaven. Başka bir Neon görmüştük. Hayır, başka bir. Ha, bunu biliyorum. Kart şeklinde. Silah modellemesi yapmayıp kart şeklinde yapıyordu bu herif. Doğru hatırladım. We're called Neons. Anime kızıyla konuşabiliyorsun oyunda. Aldım. İşte gerçek değil olduğu için. Ya arkadaşlar ne GTA 6'sı? Hala GTA 6 diyen var ya. Hocam bugün GTA 6. Gerçekten GTA 6 çıkacağını düşünüyor musunuz? Direkt abi Summer Game Fest'e sakladı Rockstar. Tabii abi, aynen abi. İstanbul'da geçiyormuş. Evet.
You think O you 7 sene can önce win me over açıklandı ya. by showering me with gifts? Good thinking. Abi ben ofisteyim şu an. Ah, kör olma. Rockstar geldi bugün. GTA 6'yı söylediler bana. Hayırlı olsun abi. Usta. Aa, haftaya mı çıkıyor? Şimdi alınabilir mi? Hemen bakalım. Var zaten ya. Ha. Dur neydi oyun Ben ne ismi? zaman oynamıştım bunu? We've shown Geçen you sene lots demosu of games çıkmıştı. today made by Neydi oyun ismi? huge teams. Neon Now White. it's Neon time for a White. game made by a single 110 father. TL. İyi. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game. Bunu Midnight görmüştük. Light Express to life. Bu güzeldi Let's bayağı. take a look. Neydi bu? Bayağı güzel gözüküyordu. Ha, o bu bayağı güzel bu arada. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Bunu bir kişi mi yapıyordu? Evet. Böyle bir şeydi galiba. Hotline Miami vibe'ı verdi. Müzik temposu da aynı. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Minecraft Pedro Watch this seviyoruz. whole damn city İkisinin down. karışımı gibi. Kamera Hotline Miami'den, aksiyon My Friend Pedro'dan. Aynen. God of War vibe veriyor abi. Aynen Tabii. öyle. Ben bunu Dövüşüyorlar. 23 Ağustos. Yakınmış. Nasıl yakın? 3 ay var ya. Such a cool game, and I'm happy 2 to ay. announce that Oyunun a adını PC kaçırdın. demo of Neymiş this oyun game is adı? going live right Midnight now on Steam and will be part of Ghost the Steam Express. Next Neydi Fest bir şey next Express'ti. week. I really want more playable Midnight games to get in the Fight hands of you Express. guys at home, and Zaten that's fun. wish Let's listemde check it bu. out. All right. Aa, Joining me now Warframe. is Megan from Digital Extremes to Bekleyen. talk all Ha, böyle things bir oyun Warframe. vardı. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know we got like just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, right? It's okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 Yine minutes, mi this drop? show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. Bir ara It's very oynayalım, çok exciting. şey birikti She's right bende. there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over. Evet, bende çok your fazla, special çok events fazla şey var. category, But she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know Arkadaki you have model ne TennoCon yapıyor? coming up in Futbol July, oynuyor. which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, Okay. but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much. Clueless Take direkt. a look at that right Hiç now. oynamadığım için Clueless şu anda ben. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us At now. var alırım. Of. For now, dream of who we were and of who we have become. Tabii Pedro Pascal gelmiş. Baby Yoda'yı da getirmiş yanına.
Damn, ne kadar güzel gözüküyormuş kozmetik. Bitti mi? Yok, biraz daha Öyle bir şey oynayabilirsin. gösteriyormuş. Evet, Biraz daha buyurun. bedava şeyleri izliyoruz. Skin çok güzelmiş ha. Az bitti. Next, Oh. it's time Uyu for a new hentai look at geldi. Honkai Star Ne, Rail, an uyan, upcoming ne open uyusu? world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Genshin Studio. Impact'in Aa, diğer Genshin yeni across oyunu. Mobile and PC. This studio Persona continues to deliver, yapıyorlar. and this new Açık trailer dünya. reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Genshin'e Persona dövüş sistemini koymuşlar bu oyunda. Ha, Tokyo işte. Tokyo'da geçmeyecek miydi bir bölümünü? Şehirde. Bilmiyorum, bayağı bir bölge vardı. Türkiye var mı? Tabi. Var. Beylikdüzü. Çöl var bir tane. Listen, Deveye biniyorsun. Konya mı? you are Aksaray in Deve. the woods right now. You don't know who you are, why you're here. None of that. Ben buna başlarım. Neyse 5 yıldız paket açar, ben çıkarım oyundan. You will encounter many Çok tanıdık geldi bu hikaye. Kıskanıyorum. Yok, bayağı bildiğin. You Tabii. will meet companions who treat you like Sen de family kıskanıyorsun. Sen de kıskanıyorsun. unimaginable Sen adventures. oynuyorsun, hiçbir şey çıkaramıyorsun. Ben oynamıyorum en azından. Ben oynamıyorum ama. Remember what you feel Hı, in this yine moment. çıkaramıyorsun. Evet. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive. Güzel gözüküyor bu arada görsel olarak. Beleş olacak değil mi? Bu Oha, bu ne? Nasıl siktim çayı? da mı beleş olacak? Ne beleş olur. Gacha olur direkt işte. Ha, evet, geç olacak yine. Var bunun gameplay ya YouTube'da zaten. Alfasından. Bayağıdır var. I have wine to soothe the souls of honored guests. Bu adam aynı ben lan. The Cienjo La Fool. Tabi. Ne manada? Yani tip Cinsiyet olarak. Ha. Köpeği de vardı. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a Ha, bu işte, ben bunu diyordum. urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was Ben announced bu a couple oyundan weeks ago. bahsediyordum It bu has arada, the Volchos. detail of Genshin Öbürü Impact değil. with a fast-paced action Şey, style. aksiyon Here is the world gameplay premiere vardı of bunun a ve brand vurmalı new kaçmalı. look. Bunu bilmiyorum, bunu hatırlamıyorum. Bunun fotoğrafını biliyorum ben sadece. Bunun trailer'ın... Bunda sen bakmamış mıydık buna Volchos senle geçen? Ben bunu mu söylemiştim sana? Evet. bana Galiba evet, bunu demiştin. konuşuyorduk biz bu Bir arada. ara bir trailer gördüm ben bununla ilgili. Emin değilim. Buydu. Ben bunu Bak, işte buradan. diyordum. Bu güzel bir şey benziyordu. Bunu gördüm abi. Bunu da gör abi. Göremiyorum, bir tek dürbünüm abi. Çok weeb oldu şu anda. Bu ne? Şey bu. Niye? Sıkıntın mı var abi, niye? Bütün KYK'mı aldı şu anda. KYK ile oyun alabiliyor musunuz? Gittiği kadar. Bir de kredi çekti yanına. Başka. İhtiyaç kredisi aldım bir de. Nier Impact harbiden. Yeni Nier oyunu gelsin ya. Geliyor işte. Hem de gachalı. Aynen öyle. Sen bir de şey de seversin. Dolandırılmayı. Güzel isim seçimi. Ya ben dolandırılmayı ve kumarı seviyorum ama hiç dolandırılmadım daha önce, bunu belirtmek istiyorum sadece. Hı hı. Ben sadece keyif alıyorum bundan, niye Tabii, bilmiyorum. o kadar iyi Maalesef dolandırılmışsın bana. ki fark etmemişsin. Hayatımda hiç dolandırılmadım ben. Ninja Turtles. Kumarda da hiç para kaybetmedim ayrıca. En sevdiğiniz ninja hangisi? Hemen kişilik testi. Sopası olan. Donatello. Göz bandı olan. Tamamdır. İyi dedi. Mbappe. Şu kırmızılının ismi neydi, oydu benim. Kırmızılıyı da sevmezsin ya. Rafael hayır. En komiği oydu. En enayisi de oyun. Bir şey enayi olduğu için komik. Rafael komik değil ki oğlum. Enayi olduğu için komik.
Hayır, Rafael tam tersine ciddi. Senin dediğin Michelangelo. Turuncu o. Turuncu işte Michelangelo. Evet, Kırmızı olan Rafael hep edgy. Aynı ben ya. Cinsiyet olarak mı? Yo ben de kaplumbağayım. Ötürlü adamdır. Tabii efendim. Ne diyorsun abi sen? Bir şey demiyorum. Peki 6 player nasıl co-op? Yani 2 kaplumbağa 4 kaplumbağa 2 ne? 2 tane şey var. Yok şey ya, hayır usta değil. Şey de yapabiliyorsun. Gazeteci kız kimdi? Gazeteci kız ve onun arkadaş işte. O hafta çıkıyor. Neydi o? Casey. Aynen Casey. Twitch kaldırabilir oyunu. Süper bir konu. Kasar bu arada. Belki. Satranç 3 mü? Kim Possible. Kim Possible. Alakası bile yok ama. Pek sanki. Hiçbir şey tutmadı. Bu şey değil mi ya? Rogue neydi? O oyun değil mi? Super People. Ha, ben onu hiç siklemedim, o yüzden olabilir. Super People olabilir. O direkt yazdı girişinde. Ha. Diyor. Ben oyunu hiç oynamadım. Kimse girişe bakmadığı için. Ha, Super People. PUBG'nin yerini alır mı diye bir hype yarattılar, 3 gün sonra unuttular oyunu. Tabi aldı şu anda. O direkt Copium'un en sert versiyonuymuş. Impossible abi. Ya oyunu çıksa keşke ya. Sen oyun bir tane PC'ler vardı. Büyürüm. Onu konuşmuyoruz abi. Avatar oluyordum. O oyunu hala devam ettiriyorlar. Niye bırakmadılar? Ettiriyorlar mı hala? Aralarında oynuyorlar herhalde. Herhalde. Aralarında oynayamazlar bu arada. O kadar şey kuramazlar. Bilmiyorum, bir arada güncelleme geliyor Discord'larından. Bu oyun bu arada güzel. Güzel evet. Yani bu oyun Müzikleri çok güzel. yani Game Pass'in için olması da çok iyi. Bayağı keyifliydi ben bunu oynadığımda. Neydi Ne bu? geliyormuş? Latin Amerika mı geliyor? Ha, Latin Amerika geliyor. İlk oynanır yani. Civilization varken işte Civilization oynadım. Bunu oynadım biraz da. Biraz da bunu. Bitti. But wait, there is more. Dibini sıyırıyorlar artık ya, bitirecekler. Ha, Humankind'in işte konsolda geliyor şimdi. Gerçekçi. Kim Possible. Evet. How far will you push humankind? Okey ya, bir strateji oyunları. xCloud duyurusu 12 Haziran'dan mı? Hangi xCloud duyurusu? xCloud'la ilgili zaten duyuru yapıldı. Bugün. Türkiye'ye geleceğin mi? Yok, onu Copium. Shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary. No one cares. Bize bir anlat bakalım One Piece'i bize 2 dakikada. Hadi birden başlayıp Dünyanın en 15. bölüme sıkıcı kadar. animesi. Ağlama. Özet geç. Bir saatinizi alır ama. Bir saate sığdırırım ben. İşte keşke onlar da sığdırsaymış bir bölüm. Kaç bölüm var çünkü gerçekten. Mangada 1053. bölüm olacak herhalde. Animede 1100 falan. Ya. Pardon. 100 değil. Yorum çıktı. Gerçekten bir saatte anlatır tüm 1000 bölümü bu arada. Ve o kadar kötü ki çünkü anime anlatımı. Ağzımı açmıyorum. Çünkü gerçeği söylüyorum. Hayır. Kalbini kırmak istemiyorum.
Kıyafetlerini unutmuş. Oy. Kaç bölüm demiştim izleyelim. One Piece birinci bölüm izle. Harbiden değil mi? Nerede olduğunu bilmiyorsun. Bölümde falan geliyor. Harbiden ne oluyor? Az önce Yıldırım mı dövdüler, ben onu anlamadım. Tam bir way to denk. 600. bölümde çok iyi açılıyor ama. Evet. İzleyecek varsa 600'de falan bayağı giriyor yani. Tam hikaye başlıyor oralarda. 97 bölüm, 97 bölüm. Abi ben asla 873. bölümü unutamıyorum ya. Okey abi. Oraya kadar gelmeden bırakmayın. Yani derin Orada yaralar açılıyor. açtı bende orada. İnanılmaz bölüm. Abi Osman sınav bırakınca bozdu. Neyse çıksın oynarız ne yapalım. Arigatou gozaimasu. Anime spoiler var mıdır acaba? This August, Vardır. Soul Hackers 2 from Atlas launches. Unutursun ki. Çok az kaldı. 600 bölüm sonra bitecekmiş. Mesela 20 bölümdür bölümü hatırlıyor musun? koşmalarını bekliyorum. Çok iyi bölümdü o. Tabii efendim. Anime olduk ya. Ne güzel. Atlus bu arada, evet. İnşallah her şey anime olur. İnşallah. İnşallah. Persona 5 PC'ye gene review yapıp gelmiyor. Hadi bakalım. Gelse de alamayacağız zaten. O da doğru. Atlus tam bir şerefsiz. Atlus'ta bir herif var, Google'a bir yen kaç TL yazıyor, çeviriyor öyle. Sentine kadar alır yani. Alıyor. Harbiden en son yok, sentine kadar alıyor. En son bir oyun çıkardılar, virgül 35 kuruştu. Makas farkını bile alıyor. O kadar insafsız bunlar. Güncel fiyatla güncelliyor. Türk düşmanı. The Epic Mega Sale is going on right now. Epic, let's go. İndirim. İndirim. Demin kredi kartı reklamı mı yaptı? Bir şey yaptı. Aa, Man Eater bedava olmuş. Man Eater güzel oyun. Ama Game Pass'te de var. PC Builder Simulator o ya. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the Saints Row store bu. this year and beyond. Yarın event yapacaklarmış. Yarın da izleriz. Yazık, bu Google'da bir tanıtamadılar ya. Keşke Google tanıtsalar bir yerde. Yes tabii var. Bu ne? Edge. Samsung ya. Samsung'a xCloud geldi. Wow. Televizyona. Wow. Ben de hemen alacaktım, Samsung alayım o zaman. Bu GOG 2 çıktı Bu arada o iyi tercih olur tam tersine. Çünkü şöyle bir şey var. Yani LG ile Samsung arasında kalsan xCloud yüzünden seçecek çok insan var. Ben genelde Vestel ile Arçelik arasında kalıyorum. Ah be abi. Hani o seviyede sıkıntısı var Vestel. TR'ye gelmedi. Birinde dahili şey var, anten var, diğerinde yok. Alırsan kanka çubuk. 300 lira. Bir de alüminyum. Çubuğa gerek yok oğlum. Çatalı tak. Niye çubuk alıyorsun? Anlamadım. Evde çatal yok mu? Yok. 3 tane var. Herkese birer tane. Tam biriniz yemeyecek, paylaşın. Anlamadım. Gözüm ağrıdı şu anda. Niye böyle? Öyle bir şey Blizzard yapıyor. Çıktı mı o? Hayır. Futbol oyunu mu bu? Ya bu oyun $60. Çok güzel oyun ya. Abi uçan tekme atıyor Mario. Abi $60 abi. Bak ağzına vurdu bir tane. Çok güzel bu.
So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. FIFA'da da var. Var mı? Var. Kariyer modu var mı? Var. Çok güzel. Yok baya iyi o. Outsiders. Beni bir doğrulmadı. 836 lira şu an. Yine alınmaz abi. Çok ya. Yarına görürüz. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Tam Hyper Noder çıktı. Çok Quake değil mi? Yok ya bu şey neydi, BPM gibi bir oyun. Bu çıkmış bir oyun. DLC herhalde bu. Ya da BPM DLC olabilir abi, benziyor çünkü. Outsiders ya. Gerçi evet, Outsiders evet. Farklı bir Outsiders mi? Haha. O ritme göre vurursan şey oluyor ya işte. Evet. System of Down var abi, ben oynamam. Ha, devam ediyor muyuz hala ona? Oynamam abi. Ritim oyunları güzeldi. Ama müziği de güzel olsa keşke. Ne diyor? Metal Hellsinger. Standalone mu bu? Öyleymiş. Stadia ölmemiş miydi? Yok, Stadia şey yapıyor. Balığı dışarıya atlar sudan dışarı. Şu anda sekiyor. Kojima nerede? Burada. Uyuyor. Çıkacak abi birazdan. Kojima burada olmaz büyük ihtimalle ya. Burada ayıp eder olmaz. Büyük ayıp. Quarry oynayacağız ya. Ama en yakın pazartesi oynarız en yakın. Pazartesi diye düşünüyorum. Family is the most important thing in the world. En yakın PlayStation konferansı zaman. Yok. Tabi. Family. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, they're all just hanging on the end. Adamın boynu çok tilt etti beni, bak oraya ayarlayamamışlar. Gerçek abi bu adam. Abi. Lan nasıl gerçek oğlum? Niye adam boyuna laf ediyorsun? Özür dilerim. What's the point of that? What? Ağzın sağ tarafı niye hareket etmiyor? Felç olmuştur abi. Olabilir abi. Kidnapping, murder, Geçmiş olsun. cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Dead. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. Korku oyunu mu, gerilim oyunu mu, komedi oyunu mu? Quarry işte ya. Gerilim. O şey gibi. Until Dawn. Ha, onu söyledik. O adı aklıma gelmedi oyunun. Aynı film ama. Aynı film o. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Bu akşam çıkacak. 11 saat sonra çıkacak. Yarın sabah daha doğrusu. Anlatamı düşük bütçeyle. Yo, düşük bütçeyle değil. Aynı bütçe, hatta daha fazla bütçeyle. Göstersinler bunun gameplay'ini artık. Ha, bu güzele benziyordu evet. Bayağı güzel benziyor. Including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Hem güzel gözüküyor. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess.
Türk. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware. Survival oyunu bu. Devasa survival oyunuydu galiba. Evet, bu baya. Waiting to get in. Be ready with your axe pick. Oynarız bunu ya. Bu oyunu bu güzel baya. Co-op mu? Evet. Burası bayıldı. Dead. Örümcek mi çıktı? Bakmıyordum. Allah kurtardı yemin ederim. Allah kurtardı öyle diyeyim. Oh. Tamam, yine almayacağım bir oyun daha. Bunda wishlist'in tersine ekliyorum bunları. Alırsın bunu ya. Bölge o bölgeye gitmez. Böyle diye ben kaç oyunu yarım bıraktım. En Hiç güzeli sıkıntı yok. Ben Immortal. senin için gidip loot alacağım oradan. Hep de böyle dediniz. Hiç Hiç de şey yapmadım. almadınız. Ben demedim ama öyle. Size artık güvenmiyorum. Hayır, silin bile oyunlarımı. Ben oynamıyorum artık. Saints Row. Ben bu arada hala bekliyorum. The Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Karakterini yaratma demosu çıkaracaklarmış. Ben Saints Row'un çok güzel olacağını düşünüyorum. Neresinin? Olmazsa Allah. Karakter yaratma kısmını göstermemişler miydi zaten? Ya olmazsa da umurumda olmaz. Olursa hoş olur. Evet, Saints Row 3 gibi olsun, 2 gibi olsun, 4 gibi olmasın. Bu neydi hızlı geçti? Blur daha blur. Ha, iyi bakalım. Peki oyunda da blurlu mu olacak acaba? Tahminim. Blur'u değiştirebiliyorsun. Başka bir şey koyabiliyorsun blur yerine. Kalp plan. Dinner and a show, baby. Bu ne? Emekli vampir. Bari şeydi koysalardı. Face Recognition'la. Şey yaptı ya, FM yaptı onu. Bok gibiydi ama. Vardır belki. Onu NBA'de yapmıştı. NBA'de o çok kötü oluyor. Ya NBA'den bile kötüydü FM. Çamur gibi oluyor. Kötü anılar canlandı bir an. Evet. No. Bak şu an PM'yi açacağım ve kendi karakterimin tipini göstereceğim. Beleş olan karakter yaratma ekranı mı? Tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar karakter yaratma ekranı. Yaratıyorsun sonra. Bununla oynuyorsun abi, bununla oynuyorsun. Bizim ülke için yapmışlar. Evet. Satarsınız. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Level Infinite'de kaç oyun yapıyor ya? Çalışıyorlar abi, korkma.
Çok iyi sanmam ya. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Evet Warhammer seven var ya, acayip memnun bu aralar. 3 ayda bir Warhammer oyunu çıkıyor çünkü. Oy, ortadan ikiye kırdı lan herif resmen. Bu güzele benziyor bu arada. Bu keyifli gözüküyor. Frost'un attığı fotoğrafa baksana hadi. Odadaki. Bakayım. Bu ne oğlum? Bak arada ya ben hiçbir fark göremiyorum bu arada. Bu sensin değil mi? Evet benmişim. Öbür gerçek fotoğrafını göstereyim mi? Göster. Aynısı abi. Bak, aynı abi. Birebir aynı. Yani bir fark göremiyorum. Gözleri kısarsa benziyorsun. Ben gözlerimi kapattım da aynısını görüyorum, öyle diyeyim. Böyle bir tane rengi de yok. Griyim ama. Blair Witch'i yapan herifler. Yeni oyunlar açıklıyorlar Blair. Of layers of fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Layers of Fear 3. Let it run. Tam sanat o be. Family. Aynı benim gibi çalıyor yani. İçten. Rich çok sıfada 57 milyarmış, canımsın. En iyi abonem, hoş geldin. Evet, Layer of Fear 2 çok kötüydü ya. Unreal Engine 5'te yapıyorlarmış. Pain and hatred of the horror of my loneliness, and it is mine. Söktü kafayı. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no Güzel oynanır ha. İnşallah örümcek atlamaz tabii. Ya yeter ya. Yeni meta ya. Örümcek metası. İşte abi güzel korkutmuyor mu? Lan korkutmuyor işte, bayıltıyor. Beyninde şimşek çekiyor. Anlatamıyorum bende olan o, korkmuyorum ben. Korkudan bayılıyorsun abi işte. Korku değil işte, farklı bir ruh hali. Weaksin ya. Noise. Yeni jenerasyon bir de. 2023. Bu Bedge. Bu Bedge cidden. Haber verirseniz ben uzanıyorum. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Bu çok kötü geliyor yani. Warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive Bu producer tam on Gotham yani Knights. trenin kaza yaptığını izliyorsun bunda. Geliyor bayağı bildiğin tren böyle yana yana geliyor ve önünde bir tane araba duruyor. İzliyorsun Önünde böyle. 20 tane çok tatlı keçi yavrusu falan var ve kurtaramıyor sonunda. Evet, ölecekler, çok kötü. So I hope you enjoy the show and stay tuned.
Niye breakdance yapıyordu kavganın içinde Nightwing? I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Tamam ama güzel. Bu arada bu oyunun yaptığı en doğru karar ne biliyor musunuz? Geçmiş jenerasyonu bırakması. Geçmiş jenerasyonda da her şeyde çıkacaktı. Hem PlayStation 4 ve 5'te de çıkacaktı. Geçmiş jenerasyonu tamamen çöpe attılar. Ve oyunun görselleri çok daha toparladı. Es ölüyor mu? Dur düzelteyim. Bir şeyler var. Ha okey. Ben de böyle. Dead ya abi. Açtım abi. Buyurun. Ya ben Discord'dan izlemiyorum. Moruk örümcek çıkar da bayılırım. I got this, Bruce. Ya ölmedi ki salaklar. Alo. Ha, Altunda kahve içiyor Fransa'da. yok. Oyunda öldü. Uyandım geldi mi? That was Gotham Knights, Bitti, and gel. now we welcome. Oh, look who it is! Neil Druckmann from Naughty Dog, Günaydın co-president of Naughty Dog. Great to Last have you of with Us us, Neil. remake. It's been an eventful day on the internet for Ama Naughty onu Dog izledik biz ya. fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch İzledik the mi? assets will leak, and İzledik ya. Abi oynadık hatta. well, Bitti the good abi. news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog, but. First of all, it is Her şey leaklenmemiş. Bir şey daha varmış. PC'ye de gelecek. Bu arada Last of Us evet bugün sızmış. Last of Us PC'ye de gelecek. PC'ye ama Eylül'de çıkmayacak. Daha sonraki bir tarihte çıkacak. 2 Eylül. 2 Eylül'de PlayStation 5'e gelecek remake olarak. PC'ye de bir 2 ay sonra gelir büyük ihtimalle. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Remake $70 satmasalar. Projects, okay. Remake ise $70 satılabilir abi. Remaster $70 satılmaz. Last of Us fans expect in the future from you. Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode. Ha. Tamam, bir tane Last of Us multiplayer modu yapacaklardı, doğru. Gerek var mı? EFT gibi yapıyorlar. Ya. Ciddiyim bu arada. Her oyunun EFT modu çıkması. Evet, EFT gibi. Ama Last of Us'a uyan bir şey bu arada. Yo, Last of Us ama normal multiplayer'dan PvP'den daha mantıklı uyuyor. Çünkü Last of Us'a çok uygun. Evet, bakınca Last of Us'a Call of Duty'den daha uyan bir konsept. It's as big as any of our single player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnett. Multiplayer multiplayer kısmını gösteriyorlar. Seneye. Oha, bir de 2023'te çıkaracaklarmış. This has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO. Trailer mi gösterecekler acaba? Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good, the quality is so high, it's so authentic. Millet beğenmiyor. Şeyi beğenmiyor. Last of Us'ın bitiş şeklini beğenmedi. O yüzden laf çakıyorlar. Adamda bir sıkıntı yok yani. Yok. And their last day of filming is tomorrow. The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And
you actually got to direct yarın- one of the episodes. Yes, I think that really speaks. Yarın son günmüş. Şeyin. Çekimlerin. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay. So we could First look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only directing them but seeing them do all Pedro the Pascal other var diye izleyeceğim episodes. ama. They've thrown themselves at these roles. Bence güzel olacak ya. Kötü olacağını düşünmüyorum. Pedro abim varsa iyidir. Pedro taşır abim ya. aynen değil mi? Her şeyi taşıyor Taşır yani. abi. Taşır adam ya. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors Adam had koskoca when we made the narkosu game. taşıdı ya. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel. Ya kızın tipine bakmayın, oyunculuğuna bakın. Oyunculuğu önemli. Bok gibi oynamadığı sürece her türlü gideri var. Ki çok iyi oynuyor. Yani Game of Thrones'dan gördük zaten. You'll hear about it very soon. That's Okay. all I'll say right now. All right. Well, Ay bu vır vır konuşan o şey kendini Aynen. kraliçe zanneden. Aynen. Bak onu bile bak o kadar tilt ettiyse çok iyi oynuyordur işte. Ya iyi oynamıyor ki, her çocuk o Abi yaşta çocuk hayır. o kadar tilt eder beni. Çok iyi oynuyordu. Maya mısın? Çok iyi oynuyor oğlum o kız. Oh, what's up, guys? Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important. that they Oyundan become part of the bağımsız show. And it mı wasn't- olacak it's- hikaye? Yok oyun direkt. Kind of like a wink to the camera and like a cameo. Ha, boktan These are hikayeyi real bir daha roles. izleyin mi So we're keeping dediler. on the wraps for now. Yo biri galiba. Yani sonra tabii kendi genişler büyük ihtimalle. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for today. Yeah. except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I Bu walked arada out on dizide de set, varmış. Dizide Troy Baker ve Ashley de oynayacakmış. Crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Was one of the Adam greatest cidden her things masada was ya. coming home to friends. Yeah. Bu arada artık evet Troy Baker'ı insanlar sevmiyor was artık. amazing. Bella and Pedro NFT ile bitirdi abi herif kendini. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but Çok aptal bir projeydi ya. Ses projesi, ses sanatçısı projesi. Seslendirilmiş şeyi alıyorsun, NFT alıyorsun. İstediğin gibi kullanıyorsun ama ses aktörü onu yapmak istemezse kullanamıyorsun. I love the story. I love Nasıl just ya? being a part of it. Evet işte. About the series and the fact that you guys Pfeiffer are gonna ama be in it and undisclosed world. I'm so fascinated how göstermelik. Bob and Diyorum ya yani. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Zaten iptal oldu direkt. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited to Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game. That was Hadi bakalım yine isimler geldi. Definitive Edition. Bilmem ne Edition. Original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right. Let's take a look at the Zaten Last sızdı of Us diyecek ustam. Part 1. So why'd you leave Boston? PC'ye oğlum dedim ya az önce PC'ye de gelecek diye. Eylül'de PlayStation 5'e gelecek, PC'ye sonra gelecek. O zaten PC derken ki el sallaması biliyorsunuz zaten el sallaması. Ya bu arada çok iyi gözüküyor. Zaten iyi gözüken bir oyundu ama yani PlayStation 5'te çok daha iyi gözüküyor. You know,
I've never been this close. It's the outside. So is that everything 2 you hope Eylül. for? Can't be any worse out there. 70 euro. Tabi full oyun. PlayStation artık full oyunu 70 şeyle satıyor. 70 euro değil 80 euro bu arada. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Güzel gözüküyor ya. You know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Dizisiyle beraber gelmeyecek. Performances you did a decade ago. Ya şöyle büyük, bu zaten bu net şey için yapılmış zaten. Dizisi çıkacağı için double dipleyebilirim. Yani yeni insanlara da alıştıralım. PlayStation 4'e atlayıp 5'e alan insanlar da oynayabilsin. Tekrar olanlar da oynasın. Baksana grafik farkına. Baksana yani. PlayStation 5'te kız büyümüş. İnanılmaz iyi gözüküyor yani. Wow. Great thing about these faces is that they're closer to their original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. AI kombatı filan da değiştirmişler bu arada. All the stuff you're getting on the PS5, again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Zaten işte dizisi çıkacak. Dizisi çıkacağı için de insanlar ilk versiyonu oynamak istediğinde kötü versiyonu oynamasın diye remake'lemişler. Tabii bir ekstra da 80 euro, 70 dolar. Refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for Oynarız ya. I can't wait to go back because it was you guys Definitive Edition'a 2 oyuna kapacak mı? Yok ya. Bu oyunun Definitive Edition'ı. When you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that, you know, Yok bu yılın çok şurada 7. yaşın 70-80 euro nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Amerika'da vergi ürünün fiyatı içinde değildir. Hayalete değişik olduğu için 70 eurodur. Baz satış fiyatı. Sonra üzerine şey yapılır. Hangi eyalette alıyorsan ona göre vergi eklenir. Avrupa'da vergi zaten içindedir. O yüzden 80 eurodur her zaman. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well we'll see. Yani yeni bir proje üzerinde de çalışıyormuş. Ana işinde bırakmamış ama seneye açıklarız dedi. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special God of War da look yok. at The Last of Us. Dedge. Hiçbir şey görmedik. Very, very exciting. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Bu Dead, sene Live weak, Nation, evet. and Double Fine, including an exclusive new look. Dünküler daha iyiydi. Dünküler daha iyiydi bence de. Digital Showcase. Tomorrow we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Dünkü çok daha iyiydi. streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda. Silksoncular yine uyuyakaldı. Ah be abi Silkson. Ah be abi size de çok üzülüyorum. In August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom opening night Hocam live on August sandviçinin 23rd. fotoğrafını And then the çeksin. Game Awards will return in December. Hayır abi aldığı şey şey at plan atıyor abi. Plak aldım. Lego aldım. Bu arada harbiden en kötü Summer Game Fest. Şu ana kadar ki katılıyorum. Her sene biraz daha eksiliyor. Ya artık biraz şey olmaya başladı çünkü. Ya oyun firmaları ya işte oyun firmaları onu fark etti. Yani
Çünkü hepsini aynı tarihte çatırt diye açıkladığın zaman sana giriyor abi o. Ya çünkü şöyle bir şey var. Mesela bu Last of Us'ın leaklenmediğini düşünelim. Last of Us'ı buraya gösterdiğin anda Last of Us'ın daha öncesinde gösterilen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorsun direkt yani. Öncesi çöp oluyor. O yüzden artık biraz daha insanlar artık şey yapmaya başlıyor. Olayı bitti. Spotify mı açtın abi? Ses geliyor. Yo. Şeyden geliyor başka tabii. bir şey var. PC Gaming Show'da bayağı bir oyun gösterilecek. O güzel olur. Bir de Xbox'ı zaten de gösterecek. Xbox'ı hatta şöyle bugün açıklandı o. Önümüzdeki fiscal year'da yani aynen. Yani Temmuz 2021'den Haziran 2023'e kadar 5 tane Microsoft First Party oyun çıkacak. Bir yıl içinde. Hellblade çıkacak mı? Açıklanmış mıydı Hellblade? Hellblade ne ya? Senua's Sacrifice mı? Aynı. Onun tarihi de açıklanmadı galiba. Temmuz'a ne zamana kadar? Önümüzdeki aydan yani Temmuz 2022'den Haziran 2023'e kadar bu bir sene içinde 5 tane first party oyun çıkaracak Microsoft. Güzel olur ya sunum bence. Şeyde mi duyurdular? Bu earnings call'da mı? Yok, xCloud açıklamasında. Ha okey. Elder Scrolls 6'yı beklemeyin arkadaşlar. Daha çok beklersiniz. Çünkü harbiden literally çok beklersiniz çünkü. Çok beklerler. Yavaş yavaş. İnşallah abi. PC Gaming'de de 40 tane falan oyun gözükecekmiş. Ama gözükmeyen. Daha önce gözükmeyen. Hepsi değil de hepsi mi öyle bir şey yazıyor. 40 tane yazıyordu, bir de daha önce gözükmeyen yazıyordu. İkisi birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı bilmiyorum. Şeyden emin değilim ya. PC Gaming genelde çok şey oluyor, oluyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Devolver en iyisi oluyor hala. Devolver show yapıyor, gidiyor iyi. Fable var dediler Elder'den önce. Fable'la Elder'in alakası bile yok. Aynı oyun stüdyosu bile yapmıyor abi. Ne alakası var? Starfield var. Onunla karıştırmışsındır. Devolver'ın ne zaman? Yarın galiba ya da cumartesi miydi? İkisinden birisi. Güzel ya, ben daha şimdiden mutluyum bu arada. Ben beri. Ben dünkünden çok memnunum. Yani indie oyun olarak çok zenginim. Bugün bir de. Yani şey olarak çok indie oyun olarak hayvan gibi zengin. Yani çok memnunum. Hatta State of Play'den bugüne kadar ben mutluyum yani gördüğüm şeyden. Spider-Man bilgisayara geliyor. O da oyunlar çok güzel beklemiş. oyunlar. Baya güzel oyun çıkıyor. Ama şeyden emin değilim işte. AAA olarak Covid çok etkilemiş. Çok bariz bir şekilde belli oluyor. Covid'in vurduğu. Yani AAA'yı yapamıyorlar evet yani. O bayağıdır yetişmiyor. belli ki zaten. Ne çıkacaksa ertelenip duruyordur bana. Covid başladığından beri. Anlık ya abi. Hiç ertelenmeden çıkan bir oyun var mı son 4 yıldır? Covid bahane oldu ya. Yok ya, Covid bahane olmadı bu arada. Covid çok ağır vurdular. Bir de şey asıl vurdu. Cyberpunk'ın sik gibi çıkması artık şeyi fark ettiler. Hani kötü çıkmaya milletin artık tahammülü kalmadı. O daha büyük etki olmuştur bence. Yok, Covid de çok büyük. Abi Covid yani millet 3 ay direkt çalışmadı Covid yüzünden. Hani 3 ay direkt yoktu. 3 ay zaten inanılmaz geriye atıyor senin prodüksiyonunu. Ondan sonra evden çalışmaya başladılar. Evden çalışmada da prodüksiyon ilk çıktığında yarıya iniyor. Oyun sektörü çok etkilendi. Çünkü elinde sonunda şey var. Yani çok büyük datalar gidip geliyor. Yani şey gibi değil bu. Herhangi bir finans şirketi bilmem ne gibi değil. O yüzden hani Covid baya vuruyor. Şeyi. Oyun yapımını. Bir de elinde sonunda bitti mi Covid tamamen? Saldık tabi. Tabi saldık. Bitmedi. Ben diyorum, ben hala maske takıyorum, çıkar. Sıkıldık yani. Puta.tr çocukbada ikinci yaşın cadımsın. En iyi haberim sana, hoş geldin. Bir maymun boku daha çıkmış bir şey, ne bilmiyorum. İyi, çıkmamıştır abi. Çiçeğe geçiyorum ben. İnşallah çıkmamıştır hadi baba. Çıkmış. Çıkmamıştır abi. Çıkmış 4 Mayıs'ta
Sadece Türkiye'de bitmemiş ya bu arada. Bütün dünyada yani şu anda Covid dünyada hiç artık siklenmiyor. Saldık tamamen. Siklen Asya ülke çok sikliyor hala. Hong Kong'da Çin, 21 Çin, gün Çin farklı. varmış. Çin ne oldu? Çin değil, Hong Kong. Çin de Hong Kong. Hayır değil. Öyle. Onlara özümseyeli kaç sene oldu. Hayır değil. Benim anne tarafım Hong Kong'da, tamam. Oh no.